Selamünaleyküm. Hacer'in Lezzetleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sizler için muhteşem bir ekmek tarifi vereceğim. Evde yapılabilecek en basit ekmek tarifi, katkısız doğal ekmek. İsterseniz sandviç ekmeği olarak da kullanabilirsiniz. Çiçek ekmek tarifi veriyorum sizler için. Ekmeğimizin hamuru için öncelikle kasemize unu alalım. 7 su bardağı un, 700 gram. Unumuzun ortasını açalım kaşığımızla. Suyumuzu ilave edelim. Suyu ılık olarak kullanıyorum. Toplamda 3 su bardağı su kullanıyorum. 2 paket maya. Unum fazla olduğu için mayayı fazla koydum. 2 tatlı kaşığı şeker. 1 tatlı kaşığı tuz. Kaşığımla karıştırıyorum. Suyumun öncelikle 2 su bardağını koydum. Daha sonra da 1 su bardağını ilave edeceğim. Kaşığımla toparladıktan sonra kaşığımı çıkarıyorum. Elimle yoğuracağım. Ekmek hamurumuz ne kadar güzel yoğrulursa ekmeğimiz o kadar güzel olur. Kalan suyumu da ilave ediyorum. Hamurumuzu güzelce yoğuralım. Hamurun kıvamını görüyorsunuz. Sert bir hamur olmayacak. Ekmek hamuru, poğaça hamuru sert olursa hiç güzel olmaz. Yumuşak olmaz, güzel de kabarmaz. Üzerini streç filmle kapatalım. Hamurumuz dinlensin. Hamurumuz mayalandı gördüğünüz gibi. Taştı. Hamurumun üzerindeki streçi çıkarıyorum. Sıyırarak çıkarıyorum. Hamur kalıntısı bırakmayacağım üzerinde. Masamı unluyorum. Bolca unlayalım. Hamurumu döküyorum. Üzerine de hafiften unlayaraktan, içe doğru katlayaraktan hamurumuzun havasını alalım. Hamurumu toparladım. Bezeleri ayırıyorum. Tekrar unlayalım. Hamurumuz cıvık olduğu için ele yapışıyor. Yumurta büyüklüğünde bezeleri alalım. Masamızda yuvarlayalım. Görüyorsunuz bezelerin büyüklüğünü. Hepsi aynı şekilde olsun. Sadece orta kısmına koyduğumuz büyük olacak. Hafiften elimizi una batırırsak da yuvarlaması kolay olur. Hamurumuz sert olursa ekmeğimiz de güzel olmaz. Bu yüzden hamurumuzun yumuşak olması lazım. Bezelerim hazır. Orta kısma koyduğum bezeyi de büyük yaptım. Tepsime yağlı kağıt koyuyorum. Öncelikle orta kısma koyacağım bezeyi koyuyorum. Kenarlarına da küçük bezeleri koyalım. Bezeleri korken bitiştirmeyelim. Zaten kabaracağı için yapışmasınlar birbirine. Daha rahat kabarsın.
Orasını açalım. Bir tane daha koyuyorum. Toplamda 7 tane olacak kenarları. Ortasındakiyle 8 tane olacak. Üzerini kapatalım. Tepsi mayası olsun. Görüyorsunuz. Çok güzel kabardılar. Hepsi bitişti. Üzerine su sürüyorum. Yumurta sürmeyeceğim. Süt, yoğurt yok üzerinde. Sadece su sürüyorum. Güzel parlak olması için. Güzel yumuşak kabarması için. Üzerine su sürerken de bastırmayalım. Havası inmesin ekmeğimizin. Vaktiniz varsa biraz daha kabarmasını sağlayabilirsiniz. Daha yumuşak olur. Daha güzel olur. Üzerine haşhaş, mavi haşhaş, çörek otu serpiştiriyorum. Mavi haşhaşı sevmiyorsanız da serpiştirmeyebilirsiniz. Çörek otu, susam karışımı serpiştiriyorum. ...200 derecelik ısınmış fırına veriyorum. Ekmeklerim pişti gördüğünüz gibi. Toplamda 20 dakikada pişti. Isınmış fırına verdim. Nar gibi kızardı. Alt üstü puf puf kabardı. Çok da güzel kızardı. Görüyorsunuz ekmeğimi. Evde yapabileceğiniz en güzel, en pratik ekmek tarifi. Hiç yorulmayacaksınız. Hamurları sadece beze yapıp yuvarlayın, tepsiye koyun. O kadar. Ekmeğimizin doku testini yapalım. Yumuşaklığını görüyorsunuz. Üzerine yumurta sürmek isterseniz sürebilirsiniz. Nasıl isterseniz. Görüyorsunuz. Puf puf kabardı. Nar gibi kızardı. Sadece su sürdüm üzerine. Hiçbir şey sürmedim. Üzerinde bu şekilde susam, çörek otu, haşhaş sevmiyorsanız koymayabilirsiniz. Sade de yapabilirsiniz. İçini görüyorsunuz. Çok güzel kabardı. Evet arkadaşlar, videomu buraya kadar izlediyseniz beğenip paylaşmayı unutmayın. Bildirim zilini açarsanız güzel tariflerimden haberdar olacaksınız. Güzel yorumlarınızı, değerli yorumlarınızı her zaman bekliyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Afiyet olsun.